Herkese merhaba, ben Emine. Böyle bir video çekeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Kaç gündür ne yaşıyoruz, Türkiye ne yaşıyor, bildiğiniz felaket yaşıyoruz. Türkiye'nin dışında yaşayanlar sanıyorum durumun gerçekten farkında değiller. Böyle tuhaf yorumlar yapıyorsunuz. Yorumlara bakmıyorum. Baktığım zaman çünkü böyle yorum yapanlardan sinirlerim hopluyor. Zaten herkesin sinirleri, psikolojisi alt üst olmuş durumda. Yapmayın. Yani insanları üzmek için uğraşmayın. Bugün varız, yarın yokuz. Depremzedeler ne yaşayacağını biliyorlar mıydı? Yani hayatlar bitiyor. Bugün varsak yarın yok olacağımızı kimse unutmasın. Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Depremzedelere çok büyük geçmiş olsun. Yaşanılan gerçekten çok büyük felaket. Yani nasıl başlayacağım, nasıl edeceğim gerçekten bilmiyorum ama çok böyle bilinçsizce hareket edilen şeyler gördüm. Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi. Ben Çanakkale bölgesindeyim. Her yerimizde aktif fay var. Arkam Saros, önüm Marmara Denizi, Ege Denizi, dibimizde Ege Denizi, Saros. Yani orada olan bütün depremler bizi sallıyor. Büyük deprem yaşadım mı? Çocuğum çok küçüktü. Gökçeada depremi, Ayvacık depremi, İzmir depreminde beşik gibi sallandık. Ayvacık depreminde ya da Gökçeada depreminde Çanakkale merkez hasar görmemişken o dalgalanmaya göre Gelibolu'da çok ev hasar görmüştü. Kendi evimin kolonları patladı. Yani o anda ne düşünüyorsunuz biliyor musunuz? Deprem anında. Hayatınız o anda bitiyormuş gibi. Sesim titreyebilir. O kadar böyle duygu yüklüyüm ki anlatamam. 5 gündür böyle ağlıyorum, haberlere ağlıyorum, o çocukları gördükçe ağlıyorum, insanların halini gördükçe ağlıyorum. Yani her şekilde ağlıyorum. Yani durduramıyorum kendimi. Herkes bu şekildedir. Gerçekten uyku yok. Uyku düzeni tamamen alt üst oldu. O taraf tetiklendi. Şimdi bu tarafı bekliyorlar. Hani İzmir diyorlar, Manisa diyorlar, Muğla diyorlar, Biga diyorlar, Balıkesir diyorlar, Çanakkale bölgesi diyorlar, Ege Denizi, Midilli Adası'nı söylüyorlar, Saros'u söylüyorlar. Yani böyle sürekli tetik halindeyiz. Her gün geri geliyor sallanıyoruz. Benim evim depreme dayanıklı mı? Daha önce girmeden önce buraya evimde kolonların tespiti yapılmış. Yani her geldiğimizde bütün kolonları, binayı tutan kolonlarda delikler vardı. Bize söylenilen şey 8.5'a kadar bina sizi korur. 8.5 şiddetinde depreme kadar. Oradan biraz rahatladım. En üst kattayım. Ondan dolayı biraz rahatım. Daha önce zemin kattaydım. Kolonlarımın patladığını biliyorum. Yani oradan sonra zaten ev arayışı, işte o depremde hasar gördü ev. Gardırobum, o mesela deprem şiddetiyle gardırobum hareket etmediği için kolonları bildiğiniz patlatmış o şiddetle. Yani evimde çöken şey neydi biliyor musunuz? Vitrinim. Bir vitrinim kapakları açılınca komple aşağıya çökmüştü. Yani bütün böyle çeyizimde olan, kıyıp da kullanamadığım her şey kırılmıştı. Ne varsa kullanın. Yani çünkü kullanmadan öyle baş köşede duruyorlar ya. Onlar yok yani. Onları aldı mı deprem ya da başka bir şey alıyor götürüyor. Hiçbirinin kıymeti değeri yok. Çok bilimsizce hareket edenler ne biliyor musunuz? O deprem anında kamerayla video çekmek nedir? Yani öyle bir durumda video çekeceğinize, yani gördüğüm zaman tüylerim diken diken oldu. Deprem anını çekenler var. Deprem anında çöküyor ev. Elinde kamerayla video çekiyorsunuz. Yani neden yapıyorsunuz? Sizin o telefon hayatınızı kurtaracak. Siz o telefonla çekim yapacağınıza gidin evinizde sağlam eşyaların yanında cenin pozisyonunu alın, hayat üçgeninizi kurun. Yani merdivenlerden koşmaya çalışanlar o esnada duvarlar yıkılıyor, o anda kameraya çekiyor. Yani o kamerayla onu çekseniz ne olacak? Zaten depremin şiddeti belli. Ev kalmadı, ev. Yapmayın. Siz orada mesela onu yaptığınız zaman ne geçecek elinize? Videoyu çektiniz o deprem anında. Şiddetini çekiyorsunuz. Tamam, iyi, hoş da o telefon sizi alın. Siz cenin pozisyonunu alın. Kendinizi koruyun. Ayakta Allah göstermesin kafanıza beton düşer. Eşyalar devrilir. Bunları çok gördüm. Gerçekten daha çok üzüldüm. Yani video çekerek elinize hiçbir şey geçmez. Ben kamera karşısında video çekerken çok depreme yakalandım. Bazen mesela böyle ışığa bakarım ya da böyle kameraya çok sabit bakarım. Yani onlara dikkat edenleriniz var mı bilmiyorum.
Çünkü o anda kamera böyle sallanır gibi gelir bana. Ondan dolayı mesela videoyu durdururum. Sallanıyoruz o durumda. Ne yapıyorum? Telefonumu hemen oradan çıkartıyorum. Ben bilmiyor muyum mesela kamera çekerken deprem anını çekmeyi? Ne gerek var? Yani telefonum bana lazım. Bir sürü hayat kurtardı bu telefonlar. Onlara dikkat edin. Bir de deprem çantası. Yani benim evimde 9 senedir deprem çantam hep hazırdır. Çünkü neden? Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi. Nerede, ne zaman, ne olacağı hiç belli olmuyor. Uzmanlar mesela bu tarafta bu kadar şiddetli 2 tane depremin hani bir tanesini söyleyenleri duydum. Geliyor, yaklaştı. Çok büyük gerilim var. Ama ikinci depremi kimse tahmin edemedi. Yani öyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor? Sizin bilinçli şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Benim deprem çantam dediğim gibi 9 senedir hazırdır. Bakın, yatağımın başının ucunda durur bu. Ben bunu belki kullanamayacağım. Yani belki o anda hani deprem esnasında panik yaparsanız zaten panik esnasında yataktan hareket edemezsiniz. Yataktan hareket edemediğiniz zaman ne oluyor? Orada yatakta kalıyorsunuz. Ben bir sürü insanı gördüm yatakta kalmış. Yani atın kendinizi aşağıya, alın C'nin pozisyonunu. Yani belki bunları söylemek buradan kolay değil ama o panikle bunları düşünemiyorsunuz. Bir an önce apartmandan atmaya çalışıyorsunuz kendinizi. Çok yanlış. Apartmandan kaçtığınız zaman merdivenler altları boş. En çabuk çöken şey merdivenler ve evin balkonlarıdır. Düşünerek hareket etmeye çalışın. Düşünerek hareket ettiğiniz zaman panik ve hata yapılmamasını önlüyorsunuz. Panik her şeyin birbirine karışmasını sağlıyor. Dediğim gibi elinizde kamerayla çekmeye çalışırsanız o sizin daha büyük hata yapmanızı sağlıyor. Kahramanmaraş depreminde o gece inanılmaz derecede böyle bir şey vardı içimde. Yani uyuyamıyorum. Yani bir şeylik var. Yani orasının depremini hissetmemin imkanı yok. Ama içimde böyle bir sıkıntı var. Yani hiç bilmiyorum size oluyor mu? Bazı geceler mesela uyuyamazsınız. Böyle afakanlar gelir. Böyle çok rahatsız hissedersiniz. Dalmaya çalışırsınız, dalamazsınız. Ki bende o deprem olacağı zaman bu Çanakkale bölgesinde hani hissedilecek böyle 5 ve üstü olacak depremlerde genelde o şekilde oluyorum ve çok böyle tedirgin olurum. Yani diyorum ki hani Allah'ım sen hayırlara çevir. Hani sanki bir şey olacak ama biz en azıyla hani atlatalım. Sen bizi koru diyorum. O şekilde mesela yatıyorum. Kızımın kapısını kapatırız. Öyle bir durumda giderim çocuğun kapısını açarım. Zaten en ufak sarsıntıda çocuğun artık psikolojisi alt üst olmuş durumda. Çünkü o da büyük deprem yaşadı bizimle beraber. Diğer evimde o da vardı. Çok korktu. İnanılmaz derecede korktu ve psikolojisi hala bozuktur çocuğun. Şu an mesela büyüdüğü için hani 11 yaşına geldiği için anlam veriyor. Panik yapmıyor. Hani ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Hani panik yapma, koşma. Hani uzaktaysam kendi yerinde sağlam gördüğün bir eşyanın yanına başını kapayacak şekilde hani yat diyorum ona. O şekilde bekle. Hani yanına gelemezsem. Çünkü 2 tane çocuk var. Birini korumaya çalışsam diğerine mesela müdahale edemiyorum. O yüzden böyle eşim olmadığı zaman bir depreme yakalandığım zaman çok böyle şey olurum, tedirgin olurum. Hani bir evladımı koruyacağım, ötekini koruyamazsam hani böyle vicdan azabı gibi bir şey oluyor. Ondan dolayı da hep ona söylerim büyüdüğü için. Artık akıl yürütebiliyor. Çoğu depremi mesela o bana der. Anne sallanıyoruz. Hani yavaş yavaş başlıyor ya. Anne diyor sallanıyoruz. Tamam diyorum hiç panik yapma. Bazen hani böyle alelacele hani böyle anlamıyorum yavaş yavaş başladığında. Mesela tam böyle yükselmiş anında fark ediyorum. Bir kere çocuğu yıkarken yakalandık. Çocuğu yıkarken yakalandığımda kızım söyledi. Anne dedi koltuk dedi çok hızlı sallanıyor. İzmir depreminde. Yani bayağı sallandık biz de o zaman. Çocuğu banyodan aldım. Zaten elim ayağım titremeye başladı. O anda çocuk banyoda köpüklü. Havlusunu alana kadar, ben kızın yanına gelene kadar. O anda ne oldu biliyor musunuz? Panikten kendimi karıştırdım. Salonun kapısının girişinde eşik kısmında da değil. En çabuk çöken yerler zaten bu eşiklermiş. Kapı eşikleri. Eskiden mesela sağlam olurmuş o eşikler. Şimdi mesela ilk çökenler kapı eşikleri. Hani kapıların olduğu yerler. Orada mesela çok büyük hata yapıyorduk en başında böyle bilinçsizce hareket ettiğimizde. Kapı eşiğinde duruyorduk. Sonra baktık ki yanlış o. Sonra masa altlarına girilmesi. Yani masa altına girdiğiniz zaman Allah göstermesin sağlam değilse masa onunla beraber yukarıdan düşen tavan ne yapıyor? Sizin masanın altında kalmanızı sağlıyor. Yani hayat üçgeni dedikleri şey masanın altına değil
masanın yanına. Koltuklar mesela. Hani çoğu eşyanızı aslında sabitlemeniz gerekiyormuş ama ben mesela vitrin daha önce çöktüğü için oradan biliyorum. Koltuğum mesela vitrine çok yakındır. Yeri geliyor mesela böyle çok tedirgin olduğum zaman işte böyle bazı deprem tahminleri yapanlar var. Onları izliyorum. Hani böyle çok büyük olacak şeyleri söylüyorlar. Ben o zaman mesela giderim vitrinimin kapaklarını bağlarım. Sabitleyemiyorum onu ama koltukla sabitlemeye çalışıyorum. Diğer şeylerimin mesela hareket etmeyeceğini biliyorum. Hareket etmiyorlar. Çünkü yatak odasında mesela çocuğun beşiği, işte konsolum, gardırop hepsi birbirine yakındır. Yani gardırop zaten hareket etmiyor benim. 13 milimlik MDF kaplamadır benim mobilyam. Yani mobilya çok önemli evinizde kullandığınız. Yani sağlamlığına güveniyorsanız zaten yanında durmanız en güvence olan şey. Yataklar. Mesela benim yatağımın çökme ihtimali yok. Altı baza, yanları mobilya, bazanın içi çamaşır dolu. Hayat üçgenini kurabileceğim yerlerden bir tanesi orası. Gardırop kapaklarım mesela hiç güvenmem. Öyle bir durumda deprem esnasında işte atıyorum 5-5.30'da yavaş yavaş başladığı zaman biz gece mesela genelde oluyor ya bu depremler ya da böyle sabaha karşı. Yavaş yavaş başlıyor ya. Hani uykudan uyanıyorum. Eşim uyanırsa o beni uyandırıyor. Hiç panik yapmadan böyle kalkıyoruz. Bekliyoruz 2-3 saniye. Gardırop kapaklarım sallanmaya başladığı zaman direkt olarak ben küçük çocuğun yanına, kızın yanına koşar. Öyle bir durumda. Yani bilinçsizce hareket etsek ne olacak? Biz çocukları korkudan unutacağız. Biz kendimizin çaresine bakacağız. O masumların günahı ne? Bir şeyde de gördüm. Yani onları söylemek doğru mudur bilmiyorum. Yani yasak var mıdır onları da bilmiyorum. Ama çocuğun bir tanesi bar bağırıyor. Hani anne baba deprem oluyor. Yani o anda tam böyle 7.7'nin vurduğu zamanda. Yani çocuk bağırıyor. Ciyak ciyak bağırıyor. Kimse gitmiyor çocuğun yanına. Baba çıkıyor kapıdan. Gidiyor yanına. O anda hala sallanıyorlar. Çocuğu kendi başına orada bırakıyor. Baba hiç şey yapmadan o sallantıda tekrar odasına gidiyor. Yahu o çocuğun psikolojisinin alt üst olduğunu zaten o anda düşünmelisiniz. Tamam bina yıkılmıyor olabilir. Ama o çocuk sallantıda zaten korkuyor. Yani benim çocukların gerçekten psikolojisi alt üst olmuş durumda. Bir de neyi söyleyeceğim biliyor musunuz? Yani böyle konudan konuya belki geçiyorum ama deprem olmadan önce hiç böyle hani deprem bölgesinde yaşayıp evindeki eşyalardan böyle tuhaf seslerin geldiğini, işte böyle dışarı baktığınız zaman kuşlar tuhaf hareket ederler. İşte evinizde kedi medi varsa kediler hissetmiyor diyorlar mesela. Ama işte bu Midilli depreminde evimde Şeker kedi birkaç gün öncesi hiç normalde hani böyle konsolun üstüne atlayayım. İşte böyle dolapların üstüne atlamaya çalışayım. Ya da böyle tuhaf sesler çıkarayım. Hiç yapmaz. Bugünlerde tekrar onu yapıyor. Hep yukarılara zıplamaya çalışıyor. Yani hem bağırıyor hem yukarılara çıkmaya çalışıyor. Eşime dedim hani bugünlerde dedim sanki dedim bir şey olacak. Buzdolabım inanılmaz derecede sesi değişiyor. Yani bunlara gerçekten dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama daha önceki Gökçeada depreminde dolabımın bir hafta boyunca tuhaf sesler çıkararak öttüğünü bilirim. Yani nasıl bir ses anlatamam sizlere. Şu anda da tuhaf sesler çıkartıyor. O yüzden çok korkuyorum. Gerçekten korkuyorum ama bilinçsizce hareket etmekten de korkuyorum. Ne yapacağımı hep böyle düşünüyorum. Hep böyle hani tedirgin yaşıyoruz ama yani bu yaşanılan büyük depremi düşündüğünüz zaman bilinçsiz hareket etmemeniz gerektiğini anlamanız gerekiyor. O buzdolabı sesi şu an beni çok korkutuyor. Kayınvalidem de geçen eşime demiş, dolaptan demiş tuhaf demiş sesler geliyor. Yani sanıyorum daha yeni farkına vardı. Eşim de demiş ki hani o dolap demiş tuhaf sesler çıkarttığı zaman Emine demiş hep söyler. Deprem oluyor gibisinde. Yani ben gerçekten bunu hep söylerim. Ben 7. katta olduğum için kuşlar böyle şey yapıyor, bilinçsizce uçuyormuş gibi. Nasıl biliyor musunuz? Hangi depremde? Ayvacık depreminden önce, hatta onu bir videoda göstermiştim cam temizliğinde. Oturma odasının camına bildiğiniz kuş vuruldu. Yani hayvanlar gerçekten nasıl uçacağını bilmiyor. Binalara çok yakın uçuyorlar ve çatılara hep konuyorlar. Bilhassa martılar böyle çatıların üstünde, evlerin üstünde duruyorlar, denizden uzaklaşıyorlar. Yani öyle bir şey de oluyor. Yani etrafınıza baktığınız zaman zaten anlıyorsunuz böyle bir şey gelecek. Bir agresiflik yükleniyor. Çocuklar böyle sürekli
hırçın oluyor. Durduk yere ağlıyorlar. Hani o depremin vereceği bir enerji midir? Hani o bir şey midir? Ondan dolayı mı oluyordur? Gerçekten onu bilmiyorum ama insanlar gerçekten tuhaflaşıyor. Eşyalarda, elektronik eşyalarda tuhaflık oluyor. Yani dikkat etmiyorsanız gerçekten dikkat edin. Şu an dediğim gibi dolabım tuhaf tuhaf sesler çıkartıyor. Kaç gündür? Nereden baksanız 4-5 gündür. Yani nasıl size söyleyeyim o sesi? Çalışma esnasında sessiz çalışan buzdolabı sanki böyle vakumlu ses böyle ok 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 öyle sesler çıkartıyor. İnanılmaz derecede sesli çalışmaya başlıyor. Hani diyorlar ya manyetik böyle şeyler işte üzerindeki magnetler dolaplardan düşer diyorlar o anda. Benim hiç öyle bir şey olmuyor ama dolabım inanılmaz derecede ses çıkartıyor. Geçen gün 2 gün önce çamaşır makinesinin beyni durduk yere karıştı. Yani çamaşır makinesinde hiç öyle bir şey denk gelmedim ama o da oldu öyle bir şeyler. Nasıl oldu biliyor musunuz? Yani çalıştırdım makineyi, hiçbir şey yok. Hiç böyle hani beynini karıştıracak bir durum yok. Çalıştırdım, makine suyu aldı, çevirdi. Hani beyni o an karıştı. Direkt sıkmaya geçti. 2 saatlik yıkayacağı program 5 dakika sonra durdu. Yani eşyalarınızı gerçekten böyle kullandığınız zaman dikkat edin. Onlar da size diyorlar ki hani geliyor. Bir şey geliyor. Yani bir şey olacak. Hani belki size yanlış gelebilir ama benim gözlemlediğim kadarıyla ben bunlardan hiçbir zaman yanılmadım. Yani buzdolabım beni hiçbir zaman yanıltmadı. Deprem olduktan sonra o ses kesiliyor mu? Evet, kesiliyor. Normal çalışma randımanına geçiyor. Sessiz bir şekilde buzdolabının sesini duymuyorsunuz. Yani gerçekten ona dikkat edin. Şu deprem çantasında neler mi var? Kışın kışlık kıyafet, yazında işte yazlık kıyafet şeklinde koyarım. İçinde dediğim gibi belki bu çantaya ulaşamam. Belki o anda hani yatağımın yanında ben çocukları korurken bu çantaya ulaşamam. Ama bu bana ne yapıyor biliyor musunuz? Güven veriyor. Yani benim her odamda her böyle yıkılmayacağını bildiğim şeyin üstünde pet şişelerde su durur. O şekilde yapabilirsiniz. Yakınımda olabilecek her yerde benim pet şişelerle suyum vardır. Bilinçli bir şekilde koyduğum sular onlar. Yatak başımızda 2 tane su var. Bu çantanın içinde 2-3 tane pet şişede su var. Suları sürekli değiştiriyorum. Yiyecek var. Yani böyle nasıl diyeyim size, çubuk kraker tarzı tuzlu şeyler, ağrı kesici var. Ondan sonra işte hani o anda depremde mesela yıkılacak diye bir durum söz konusu olmayabilir. Dışarıya almak için de içinde şeyler var. Küçük bir tane çadır var. Allah göstermesin bu soğukta mesela çocuklarla arabası olmayanlar, mesela diyelim ki öyle bir şey oldu ya da arabanın üstüne herhangi bir şey yıkıldı. Arabanız kullanılmaz durumda. Ne yapacağım? Çocukları düşünmem gerekiyor. Çocuklara yönelik küçük bir çadır, çocuk hırkası, çocuk altı, iç çamaşırı, çorap, ağrı kesici. İşte düdüğüm mesela normalde benim hep yatağımın başında dururdu ama çocuklar çok aldığı için bunun içine koymuş durumdayım. Yani telefonlarda zaten o alarmlar var ya hani yüksek sesli, belki hani konuşamazsınız o durumda. Telefonunuzda alarmlar var. Yani onunla yapabilirsiniz. Işık var bunun içinde, pil var. Ondan sonra işte sargı bezidir vesairedir. Dediğim gibi hani evden belki çıkarsınız. Evden çıkarken de bu çantayı almam gerekiyor benim. Çünkü neden? Hiçbir şey almadan dışarı çıkıyorsunuz. Dışarıda bu kış kıyamette ne yapacaksınız? İçinde kazak, hırka, çocuklara yönelik şeyler. Onları mesela böyle bir valiz bu. Bunun içinde dünya eşya var. Ben kendimize sadece üstlük koymuşum. Hani çorap koymuşum, iç çamaşırı koymuşum. Ondan sonra şu an onları açmıyorum. Yani psikolojim zaten şu an alt üst olmuş durumda. Bunların tarihlerini sürekli böyle yapıyorum. Hani uzun tarihli şeyler koymaya çalışıyorum. Daha geçen gün suları tazeledim. İlaçların tarihleri geçmişti. Onları, ağrı kesici işte böyle bir şeyler, onların tarihlerini yeniledim. Başka şeyler koydum. Yani o şekilde gerçekten deprem çantanız her zaman yanınızın başında olsun. Eviniz Allah göstermesin yıkılırsa yanı başınızda olan deprem çantası belki de o anda sizin hayatınızın kurtulmasını sağlar. Dışarı çıktığınız zaman da sizin ulu orta böyle gece yakalanıyorsunuz ya genelde. Hani pijamalarla çıktığınız zaman sizin yine her zamanki gibi koruyucunuz olur. O yüzden böyle şeylerde deprem çantanızı yapın. Gerçekten bakın televizyonları böyle bazen yapıyorum, kapatıyorum. Psikolojim alt üst olmuş durumda. Yani gerçekten televizyona bakmak istemiyorum. İnsanların evleri yıkılmış.
İnsanların evleri böyle başlarına yıkılmış durumda. Bildiğiniz insanların mezarı olmuş durumda. Evinizde yaptırabiliyorsanız deprem bölgesinde olanlar o kolonlarınızın, o tuğlaların ölçümlerini yaptırın dediğim gibi. Çünkü insanı ne yapıyor? Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Yani onları yaptırma imkanınız varsa yaptırın. Eşyalarınızı sağlamlığını biliyorsanız ona göre eşyalarınızın yanında böyle cenin pozisyonda durun. Panik yapmayın. Gerçekten panik yapmayın. Panik insanı öldürür. En çok böyle şey yapmayan, hasar almayan şeyler kağıt yığınları, kitaplar. Kitaplar öyle bir durumda ezilmiyormuş. Yani öyle bir durumda kitap yığınının yanına böyle başınızı verin diyorlar. Çünkü kitaplar hani öyle bir durumda o baskıyla ezilme yapmıyormuş. Onu da mesela geçen gün gördüm. Yıkılabilecek şeyler belli. İşte vitrindir. Hani böyle sadece ayak üstünde duran. Yani böyle dar uzun şeyler. Onları sabitleyebiliyorsanız sabitleyin. Koltuklar mesela hareket edebilir. Benim koltuklarım hani çok ağır ve ben sürekli hani yerlerini değiştirdiğimiz için bir yere sabitleyemiyorum onları. Aslında ama sabitlenmesi gerekiyor. Gardırop mesela. Yatağınız cam önündeyse cam önüne mesela gitmeyin derler. Camlar öyle bir durumda patlama riski var. Yani ben hep derim, çocuklara da söylerim. Öyle bir durumda sallandığımızı hissettiğiniz zaman camın önünden çekilin. Yani o şeyle, sallantıyla, nasıl bir sallantıysa Allah'ın hikmeti ya Rabbim bütün yer oynuyor. Yani o anda o şeyde hem kapılar mesela kilitleniyor hem camlar patlama yapabiliyor. O yüzden camlardan uzak durun. Kafanızı kollayın, ayakta durmayın, kamerayla çekmeye çalışmayın. Telefonunuzu elinizde tutmaya çalışın. Bakın bir sürü insana telefon sayesinde ulaşıldı. Yani boş şeylere böyle kullanmayın. Şarjınızı böyle sürekli dolu tutmaya çalışın. Çünkü ben mesela video çekiyorum ya. Video çektiğim zaman da benim telefonumun şarjı hep az olur. Hep böyle takarım. Gece telefonumu yanımdan ayırmam. Tamam zararlı diyorlar ama ne yapayım? Telefon benim hayatımı kurtaracak. Ben onu gidip de başka bir yere koyamam ki. Yani radyasyon yükleneyim gerekirse. Yani yapacak bir şey yok. O benim başımın ucunda dursun. Çünkü ben daha sallanmaya başladığım zaman ilk elime aldığım şey telefon oluyor. Telefonu alırım, çocuğun yanına koşarım. Yani bu şekildedir. Yani siz de o şekilde gerçekten yapabilirsiniz. Başka şeyler söyleyecektim ama gerçekten şu an şey yapamıyorum, toparlayamıyorum. Yani bu videoya da nasıl başlayacağımı bilemedim. Hani yanlış bir şeyler söylerim, belki inanmayanlar olabilir. Hani ne diyorsun sen diyen olabilir. Ama gerçekten bunlar doğanın kanunu ve doğanın şeyleridir yani. Ben yaşadıklarımı biliyorum. Bazen yeri geliyor 2-3 günde bir sallanıyoruz. 4 şiddetinde herhangi bir yakınında olan şey benim evimi yine sallıyor. Yani her şekilde sallanıyoruz. Yani bakalım bu aralar yine işte bu İzmir bölgesi, Midilli Adası, Çanakkale, Balıkesir, Biga tarafında bekleniyor. Onlar da benim dibim. O yüzden çok korkuyorum. Yani kendim için korkmuyorum. Duygulanmayacağım dedim ama işin içine çocuklar girince insan duygulanıyor gerçekten. Kendinizi düşünmüyorsunuz ama insan gerçekten çocuklarını düşünüyor. Onun öncesinde kendim için hiç korkmuyordum. Sadece benim tek korkum ne biliyor musunuz? Kapalı alanda kalamıyorum. Üstüme bir şey yıkılsa. Hani diyorum ki tuğla diyorum belki öldürmeyecek ama o korku, kapalı alan korkusu Allah güç verir mi? Yani onu düşündükçe kafayı yiyeceğim. Allah göstermesin. Allah hiç kimseye yaşatmasın. Çok kötü bir şey. Allah herkesi korusun. Yıllardır psikolojim bozuk. Ama bu deprem insanların gerçekten psikolojisini alt üst etti. Allah yardımcımız olsun. Herkesin yardımcısı olsun. Bir toparlayayım sonra videoyu kapatayım. Sanıyorum biraz daha iyiyim. Dikkatli olun. Herkes dikkat etsin. Kimse kimseyi kırmasın. Kimse kimseye böyle yüklenmesin. Bugün varsak her zaman söylerim. Yarın yokuz. Yarın ne olacağını ya da bir saat sonra ne olacağını hiç kimse bilemez. O yüzden hiç böyle gerçekten kimseyi kırmaya değmez. Hayat çok kısa. Hayatınızı istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi yaşayın. Çünkü gerçekten herkes gibi ben de kötüyüm. Yani böyle düşündükçe insan gerçekten işin içinden çıkamıyor. Hani çaresizce böyle bekliyorsunuz ama bilinçli bir şekilde bekleyin. Bilinçsiz şekilde hareket etmeyin. Çünkü bilinçsizlik ve panik insanın hayatının
son bulmasına sebep olur. O yüzden herkes dikkat etsin. Herkese çok büyük geçmiş olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Hoşça kalın.